Sayın Dışişleri Bakanı nelerden bahsetti? Bir, ortak alfabenin yapılması gerektiğinden bahsetti. Belli güvenlik konularında ortaklaşa davranılması gerektiğinden bahsetti. Özellikle biz son dönemde neyi konuşuyoruz? İşte bir 3. Dünya Savaşı kapıda mı? 2. Soğuk Savaş'ın içinde miyiz? BRICS denildiği zaman daha çok Çin'den mi bahsedeceğiz yoksa Rusya'dan mı dersek daha çok Çin'den bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü ekonomik olarak orada daha başat olan aktör Çin. 3, 2, 1. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün sizinle BRICS ve Türk dünyası üzerine konuşmak için bir araya geldik. BRICS nedir? Hangi ülkeleri kapsar? BRICS bir ekonomik blok aslında. Bu BRICS'in baş harfleri, ülkelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. 2006 yılında bir oluşum olarak başlıyor. Daha sonra Güney Afrika Cumhuriyeti'nin katılmasıyla BRICS olarak yani son S'de South Africa yani Güney Afrika ile geliyor ve 5 ülkeden oluşan bir ekonomik blok. Hocam G7 ile hangi alanlarda rekabet halinde? G7 nedir? G7 gelişmiş ülkeler yani endüstrileşmiş, zenginleşmiş ülkelerin oluşturduğu bir blok. Yine bir gruptan bahsediyoruz G7'den bahsederken. Gelişmiş 7 ülke ve Avrupa Birliği'nin de temsilcisinin bulunduğu, her yıl zirveler yapan, dünya üzerindeki olayları tartışan, ekonomik konuları konuşan, politik konuları konuşan, ülke başkanlarının bir araya geldiği zirvelerden oluşan bir gruptan bahsediyoruz. BRICS'ten bahsederken ise bu sefer üyelerde değişiklik oluyor. BRICS'te Brezilya'yı görüyoruz, Rusya'yı görüyoruz, Hindistan'ı, Çin'i ve Güney Afrika. Ancak günümüzde BRICS aslında ben de bir uluslararası ilişkiler hocası olarak bütün yıl boyunca BRICS'ten bahsettik. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerimize sürekli BRICS'i anlattık. Televizyonu açtığımızda da sürekli BRICS'ten bahsediliyor aslında. Nedir bu BRICS? Son dönemde bu yıl yeni üyeler de aldı. Yani artık BRICS dememiz belki de mümkün değil. Ülkeler gibi hocam. Etiyopya girdi, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Suudi Arabistan. Yani artı 5 ülkeden bahsediyoruz. Hatta artı 6 idi. Arjantin de üyelerden biri olabilecekti ancak daha sonra katılmadı. Yani daha büyüyen bir bloktan bahsediyoruz. Bu bir uluslararası örgüt değil, bir blok. Neyi tartışıyorlar? Evet, ekonomik konuları, nasıl daha fazla işbirliği yapabileceklerini konuşuyorlar. Bunun dışında dolar meselesi. Yani rezerv para birimi olarak dolardan çok memnun değiller. Dolar yerine bir ortak para birimi olabilir mi? Biz daha fazla yatırımlarımızı nasıl arttırabiliriz ve dünya politikasına nasıl daha fazla söz sahibi olabiliriz? Özellikle bildiğimiz gibi biz daha önce de konuşmuştuk mesela 2007'de Münih konferansında tek kutuplu dünyanın artık devam edemeyeceği, çok kutuplu bir dünya düzeninin olması gerektiği tartışmaları başlamıştı. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном... BRICS aslında bu konunun üstüne tam da oturuyor. Yani tek bir aktör değil ya da Batı'nın dayattığı çözümler değil. Ne olabilir? Çok aktör, çok taraflı ve çok kutuplu bir dünya söz konusu olabilir mi? Şöyle söylersek her ne kadar herhangi bir bloğu tehdit olarak algılamadıklarını, herhangi bir bloğa karşı kurulmadıklarını söyleseler de Batı bloğundaki düzene karşı bir yapılanma söz konusu. Özellikle biz son dönemde neyi konuşuyoruz? İşte bir 3. Dünya Savaşı kapıda mı? 2. Soğuk Savaş'ın içinde miyiz? Bunları konuşurken aslında cevap gerekiyor bazı konulara. Çünkü kural temelli, liberal dünyadan memnun olmayan ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu da aslında BRICS bloğunun içerisinde var oluyor. Dediğim gibi aslında ismi şu anda belki yeni katılacak ülkelerle birlikte daha da uzun bir isme dönüşmesi gerekirken bir cevap olabilir mi? Farklı bir oluşum olabilir mi? Konusunu aslında daha çok gündemimize taşıyor. Bu nedenle de biz sık sık BRICS'in zirvelerinden konuşmaya devam ediyoruz. Hocam BRICS'in Türk dünyasına yönelik politikaları neler? Özellikle biz uluslararası ilişkilerde konuşurken, bölgeselleşme konuşurken uluslararası örgütlere bakarız. Bir uluslararası örgüt müdür? BRICS bir uluslararası örgüt değildir. Çünkü bir uluslararası örgüt olabilmeniz için sizin yazılı bir dokümanınızın, bir yazılı metninizin olması gerekiyor. Burada amaçlarınızın, faaliyet alanlarınızın belirlenmesi gerekiyor. Bir binanın olması gerekiyor. Yani orada sizin
personelinizin çalışması gerekiyor, sekreter bulunması gerekiyor, bütçenizin olması gerekiyor. Bu şartlar BRICS'te yok. Yani burası bir platform, bir forum. Devletlerin birlikte hareket edip birlikte kararlar verebileceği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Yine BRICS'te bir kurumsallaşma görmeye başladık. Bu önemli bir şey. 2014 yılında bir yatırım bankasının kurulması söz konusu ve altyapı faaliyetlerini, projeleri de destekleyebilecek bir kurumsallaşma söz konusu. Türk devletleri için bir alternatif olabilir mi? Özellikle Türkistan'daki Türk devletlerinden bahsediyoruz. Çünkü neden bunu da soruyoruz? Orada iki ülke var. Önemli üyeler. Bunlardan biri Çin, biri de Rusya. Aslında BRICS denildiği zaman daha çok Çin'den mi bahsedeceğiz yoksa Rusya'dan mı dersek daha çok Çin'den bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü ekonomik olarak orada daha başat olan aktör Çin ve Çin'in altyapı faaliyetleri bu kuşak yol politikasının içerisinde önemli bir yer. Türk devletleri, Türkistan'daki Türk devletleri mutlaka konuşulması gereken bir yer. Son dönemde biz yine konuştuğumuz bir şey Doğu-Batı Hazar geçişli orta koridor. Yine bu alan önemli. Belki kuşak yolla bu orta yolun birleştirilmesi de söz konusu olabilir. Yani Çin'in bir pazar olarak gördüğü, yine ham madde açısından ihtiyaç duyduğu bir bölge olarak Türkistan önemli. Peki nasıl bakıyorlar buradaki Türk devletleri? Kazakistan ve Özbekistan'dan bu konuda belli açıklamalar geldi. 2023 Temmuz'unda işte olabilir mi? Hani üyelik mümkün olabilir mi? Her iki ülke de bu konuda hani kapıları kapatmadılar. Daha açık politikalarının olabileceğini, hani bu örgütlenmenin içinde yer almalarının mümkün olabileceğini, buradaki ülkelerle daha iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini, ekonomik ilişkileri sürdürmek ve geliştirmeyi arzu ettiklerini belirttiler. Ama dünden bugüne bir üyelik söz konusu mu? Hayır değil. Ancak genişleme o kadar hızlı oldu ki aslında biz de bunu anlamlandırmaya çalışıyoruz BRICS açısından. Farklı ülkeler, özellikle Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelerle ham madde zengini bir blok haline geldi. Yani sıralama yaptığımız zaman, üst üste koyduğumuz zaman hem gayri safi milli hasıla açısından, üretim, dünyadaki üretim açısından, yine bu enerji kaynakları, değerli mineraller açısından ciddi bir güç elde etti. Hani o G7, BRICS'in karşılaştırmasını yaptığımız zaman, bütün bu ülkeleri üst üste topladığımız zaman aslında bir tık üstte de çıktığını, özellikle enerji açısından, işte üretim açısından önemli olduğunu söylemek mümkün. Tabii bir örgüt olmadığı için, tabii G7'yi de biz örgüt olarak nitelendirmiyoruz ama nasıl, bundan sonrası nasıl şekillenecek? Hangi aktiviteler yapılacak? Dolarizasyon engellenebilecek mi? Bunun dışında yeni bir para birimi söz konusu olabilecek mi? Bunlar henüz başlangıç aşamasında sorular olarak karşımıza çıkıyor. Dijital mi yoksa basılı bir para mı olacak Evet. tartışılıyor. Sonbaharda ilgili ülkelerin Merkez Bankası başkanları bir araya gelecek. Belki o toplantıdan bir sonuç bildirgesinden bazı mesajları algılayabilecek pozisyona da gelebiliriz. Bir de şu anekdotu vermek istiyorum hocam. Hani henüz tam bir örgüt olmadığından bahsettiniz. Ancak şöyle bir durum var. Suudi Arabistan ve İran gibi iki ezeli rakip olan ülke aslında aynı platformda buluşma imkanına sahip oldular artık. Bu da Çin'in öncülüğünde oldu. İki Evet. ülkeyi barıştırma konusunda Çin yumuşak gücünü ve diplomatik gücünü kullanarak iki ülkeyi bir araya getirmişti. Peki hocam, bir Türk devleti sizce gelecekte daimi üye olabilir mi BRICS'e? İşte dediğim gibi şu anda hani iyi temenniler, iyi ilişkiler geliştirelim, ekonomik ilişkilerimizi arttıralım diye Özbekistan'dan ve Kazakistan'dan bu yönde açıklamalar geldi. Gelecekte olabilir mi? Bu yönde çok hızlı gelişme olduğu için ve böyle özellikle Rusya'nın bu anlamda açıklamaları oldu. Birçok ülkenin istekli olduğuna dair. Olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü orada Rusya var, Çin var, bir de Şangay İşbirliği Örgütü gibi bir örgütlenme söz konusu. Demek ki işbirlikleri yapılabiliyor. Bir ekonomik platform olarak bunda da birlikte davranabilirler. Çünkü biliyorsunuz birçok ülke Türkistan'da Rusya'nın var olduğu örgütlenmenin içine biraz daha hızlı bir şekilde girebiliyor. Bu ilişkiler geçmişten getirilen ilişkiler ve daha kolay, işin açıkçası yapısal olarak ekonomik yapı açısından işbirliği daha kolay olabilir mi? Olabilir. Yani çok da kapıları kapatmadıklarını 2023'teki açıklamalardan söylemek mümkün. Türk Devletleri Teşkilatı gelecekte BRICS'e alternatif olabilir mi? Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı birincisi uluslararası bir örgüt. Yani
Yani birçok kurumu var ve bu kurumları güzel çalıştırıyor. Çok şeffaf bir örgüt. Yani LinkedIn'e girdiğiniz zaman, sosyal medya mecralarına baktığınız zaman her toplantılarını, ne yaptıklarını, nasıl kararlar aldıklarını çok net bir şekilde açıklıyorlar. Bu bence önemli. Ne zaman kuruldu? 2009'da kurulduğu Nahçıvan Anlaşması ki ondan öncesinde 1992'den itibaren görüşmeler yapıyorlardı. Biliyorsunuz bu Türk Devletleri Teşkilatı fikri çok uzun zamandır birçok insanın gönlünde olan, fikrinde olan bir kavramdı. Ancak 2009 yılında bir kurumsallaşmadan bahsediyoruz. Nedir Türk Devletleri Teşkilatı? Ben de siz de çok severek bahsediyoruz işin açıkçası. Çok başarılı diplomatları var. Devlet adamlarının ciddi anlamda emek harcadığı bir örgüt bu. Tüm ülkelerden gelenler de aslında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, son olarak da son üye Özbekistan çok büyük özveri içerisinde bu örgütün gelişmesi için pek çok alanda daha iyi işler yapması için çalışıyor. Bu anlamda Türk Devletleri Teşkilatı bir uluslararası örgüttür. Ne yapacağı, ne yapmak istediği bellidir. Bir sekreteryası vardır, çalışanları vardır ve çok dediğim gibi özverili diplomatlara sahip olan bir örgüt. Ne yapıyor dersek aslında başlangıçta yaptığı şey şuydu. Bir içselleştirme. Yani bizim dilimiz bir, kültürümüz bir, ortak atalarımız var, ortak tarihimiz var ve biz bunları önce bir içselleştirelim. Evet, bunu yaptılar. Bu anlamda bir norm yarattığını biliyoruz. Ben de bu anlamda bir makale kaleme almıştım. Bir öğretmen edasıyla bunu içselleştirebildi mi? Evet, bu 2009'dan sonraki dönemde bunu yapabildi. 2021 yılı ise İstanbul'da gerçekleştirilen zirve bizim açımızdan çok önemli çünkü bizim ülkemizde gerçekleştirildi ve isim değişikliğine gitti. Yani sadece Türk dili konuşan ülkeler değil, artık Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüştü. Bu da ne demek? Evet, bizim ortaklıklarımız var ve şimdi ortak iş yapacağız. Ancak ortak iş yapmak o kadar kolay mı? Tabii ki değil. Ülkelerin yapısal farklılıkları var. Uzun yıllar birbirlerinden ayrı yaşamışlar. Ama bunun için de çözümler üretiyorlar. Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ömer Kocam'ın bu anlamda ciddi çalışmalarını anlattığı bir açıklaması vardı. Şunu söylüyordu, evet, mesela bu üye devletlerden Kazakistan ve Kırgızistan Avrasya Ekonomik Birliği'nin içerisinde. O zaman yani aslında oradaki belli kurallara uymakla yükümlü. Ancak neyi bulmuşlar? Biz serbest ticaret yine de yapabiliriz. Böyle bölgeler oluşturabiliriz. Bu bir açıklık. E-ticaret alanında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Lojistik alanında, özellikle ulaştırma alanında ciddi faaliyetleri var. Bir orta koridoru sizinle daha önce bahsetmiştik. Ciddi anlamda 10 yıldır destekliyorlar. Bu anlamda Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsallaştığını, amaçlarının belli olduğunu ve dediğim gibi önemli adımlar attığını söylemem gerekiyor. Ama tabii ki bir coğrafya var, bir jeopolitik var. Burada önemli bir Rusya, Çin, bunlarla ilişkilerin de sıkı tutulması gerekiyor. Gelişmeleri buna göre bakmak gerekiyor. Şu anda yavaş, belki küçük adımlar, belki eleştiriliyor Türk Devletleri Teşkilatı ama çok doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Daha fazla nasıl ticaretimizi arttırabiliriz noktasındalar. Bununla ilgili çalışıyorlar. Bunun da yolu daha fazla ticaret nasıl yapılabilir? Bunu kolaylaştırmak için lojistik, ulaştırma, e-ticaret alanında neler yapabileceklerine bakıyorlar. Son dönemde bizim açımızdan önemli bir şey Türk Yatırım Fonu. Bir bütçeyle de başladı. Buna Macaristan da dahil olmak istiyor. Nedir? Altyapı faaliyetlerini, enerji faaliyetlerini, projeler geldiği zaman desteklemeye başlayacak. Yani bütçelendirme. Evet, iş yapalım ama bunun bütçesi nerede konusu aslında bir anlamda çözülmeye başladı. Alternatif olabilir mi konusu ise bambaşka bir konu. Şimdi BRICS değerlendirilirken dediğim gibi o ülkelerin ekonomik büyüklükleri, üretimleri alt alta hesaplanıyor ve bize bir şey çıkıyor. Ancak Türk Devletleri Teşkilatı dediğim gibi farklı bir düşünceyle ortaya çıkmış. Yani bu aslında Cedidçilik Hareketi'nin başlangıcı İsmail Gaspırlı'nın dilde, fikirde, işte birliği somut hale getirmek için uğraşıyor. Daha yavaş adımlar attığını da söyleyebilirim. Ama tedbirli bir diplomatik dille son derece önemli adımlar atıyor. BRICS'e bir alternatif ya da rakip olarak ben görmüyorum. Hani BRICS'te değerlendirilebilecek, işbirlikleri yapılabilecek bir blok ama dediğim gibi bir uluslararası örgüt değil. Bir de orada şunu belki parantez içinde söylemek lazım. Bütün bu ülkeler birbirleriyle iyi geçinebiliyorlar mı? Siz biraz önce dediniz ki İran ve Suudi Arabistan arasında ciddi problemler vardı. Çin bir arabulucu oldu. Aslında bir barış yapıcı
konumunda. Bu da önemli. Bizim eskiden alışık olmadığımız bir şey. Çin'in bu anlamda diplomatik bir oluşumun içerisinde olması. Ama Çin'in acaba herkesle arası iyi mi? Evet, bir askeri operasyon görmedik mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi. Ama bir ciddi ticari ekonomik rekabet söz konusu. Bunun için mesela Hindistan'dan da bahsedebiliriz. Bunun içerisindeki devletlerin de farklı örgütlenmelerde, farklı işbirliklerinde olduklarını görüyoruz. Yani aslında işin açıkçası BRICS'te, Türk Devletleri Teşkilatı da incelenmeye, gelecekte neler yapacaklarını bilmemize ihtiyaç olan iki örgütlenme. Çabaların hani yavaş yavaş kademe kademe olması bence de doğru. Zaten her kartopu kar tanelerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Hocam geçtiğimiz günlerde bir gayri resmi toplantı yapıldı Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde. Toplantıyı değerlendirebilir misiniz? Son gayri resmi toplantı Şuşa'da yapıldı. Aslında yer de çok önemli biliyorsunuz. Türk dünyasının zaferi olarak nitelendiriyorum ben bu son dönemdeki Azerbaycan'ın askeri başarısını. Burada yapılmış olması da ayrıca önemli. Sayın Dışişleri Bakanı da bu toplantıya katıldı ve zaten Türk dış politikasında Türk devletleri son derece önemli. Aslında Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden de burada ciddiye alınan, üzerinde çalışılan konulardan biri. Sayın Dışişleri Bakanı nelerden bahsetti? Bir ortak alfabenin yapılması gerektiğinden bahsetti. Belli güvenlik konularında ortaklaşa davranılması gerektiğinden bahsetti. Mesela Afganistan'ın sınır bölgelerinde Türk devletlerine karşı aslında Afganistan'daki olayların sınır bölgelerine sirayetinin olabileceğini, bu konuda güvenlik açısından neler yapılabileceği üzerinde durdu. Eğitim çalışmalarımızla ve gençlik projelerimizi geliştirmeli, alfabe birliğimizi bir an önce tesis etmeliyiz. Kıbrıs'ın daha fazla temsil edilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha fazla bu toplantılarda temsil edilmesi, yine izolasyonların, yaptırımların bu anlamda yavaşlatılması açısından Türk devletlerinin etkili olması gerektiğinden bahsettik. Bunun dışında benim önem verdiğim bir konu var. Ahıska Türklerinden bahsetti. Ben bunu çok önemli buluyorum. Çünkü Gazze'den bahsetti evet, Sayın Dışişleri Bakanı. Afganistan'daki olaylardan bahsetti. İşte Ukrayna'da bir barışın tesis edilmesi gerektiğinden bahsetti ama Ahıska Türklerinden bahsetmesini çok önemli buluyorum. Bir anlamda burada bir teşekkür söz konusu. Yani Türkistan'daki cumhuriyetlerin Ahıska Türklerinin buralara gönderildiğinde nasıl ağırlandıkları ile ilgili bir konudan bahsetti. Yani Ahıskalı kardeşlerimizin Gürcistan'daki ana vatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almalarına ilişkin süreçlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takipçisi olacağız. Türk soyluların, kardeşlerimizin nasıl yaşadıkları aslında bu toplantının konularından biri oldu. Türk Devletleri Teşkilatı açısından bu toplantıda neler konuştu? Evet, diğer toplantılarda konuşulan konular yine gündeme geldi. Mesela bir iklim krizinden bahsedildi. Yeşil enerjinin birlikte üretilmesinden bahsedildi. E-ticaret konusu gündeme geldi. Altyapı faaliyetlerinde birlikte hareket edilmesi gündeme geldi. Ve her toplantı aslında bir adım atılması. Yani orada bir karar alınıyor ve bundan sonrasında toplantılar yapılıyor bakanlar düzeyinde. Yine bürokrasinin çeşitli kademelerinde bu anlamda çalışmalar yapılıyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ömer Kocaman da bu konuda konuşurken şunlardan bahsetti. Mesela güvenlik konusu çok konuşulan bir konu. Güvenlik konusuna Türk Devletleri Teşkilatı nasıl bir etkide bulunacak dendiği zaman ikili görüşmelerden, yani devletler arası bir çok taraflı bir ilişki değil ama ikili pek çok anlaşmanın olduğundan bahsetti. Bir de istihbarat konusu. Yani istihbarat konusundaki görevlilerin yılda bir kere birlikte hareket edeceklerini, bir toplantı yapacaklarını, yine Milli Güvenlik Konseyi açısından da böyle toplantıların yapılacağını. Bu da aslında çok taraflı ilişkilerin istihbarat alanında ve güvenlik alanında tesis edilmeye başlandığının, en azından görüşmelerin başladığını gösteren gelişmeler bizim açımızdan. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Üretim, dünyadaki üretim açısından, yine bu enerji kaynakları, değerli mineraller açısından ciddi bir güç elde etti. Hani o G7, BRICS'in karşılaştırmasını yaptığımız zaman, bütün bu ülkeleri üst üste topladığımız zaman aslında bir tık üstte de çıktığını